Şaşırtıcı derecede korkunç ama nihayetinde unutulabilir bir korku. Yine de sırf belli bir palyaço sahnesi için bile bu filme gitmeye değer. Yıldız burcunuzun, kim olduğunuzun gerçek ilgi alanlarınızdan daha güçlü bir göstergesi olarak kabul edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Çoğu flört uygulamasında ne yaptığınız, yaşınız ve boyunuz gibi diğer kişisel ayrıntıların yanında dik durmak sizin burcunuzdur. Aşkınızla mükemmel bir eşleşme olup olmadığınızı öğrenmek ister misiniz? Bir içki içmeye ve onları tanımaya zahmet etmeyin, hem doğum günlerinizi hem de doğum zamanlarınızı bir burç uyumluluk tablosuna koyun. Zodyak ideolojisi M.Ö. 400'lü yıllara dayansa da modern kültür, kişilik özelliklerimizi, aşka ve ilişkilere nasıl yaklaştığımızı, ne kadar ağladığımızı belirlemek için doğum günlerimizin yerini almıştır. Yıldızlara ve onların doğduğumuz andan itibaren bizi nasıl etkilediklerine dair bu takıntı, bir korku filmi için mükemmel bir sahne. Kontrolümüz dışındaki güçlere olan hayranlığımız ve herkesin bunlara inanmaması gerçeği, kader, alın yazısı ve bunu değiştirip değiştiremeyeceğimizle ilgili ilgi çekici bir hikayeye yol açıyor. Ne yazık ki orijinal başlığından çok daha yaratıcı ve akıllı olan Horoscope olarak yeniden adlandırılan Tarot'a girin. 2015'teki Ouja'ya benzer şekilde, kara büyü yıl oynayan ve umduklarından fazlasını elde eden bir grup arkadaşı çevreliyor. Tarot, yakın zamanda Grant ile acı verici bir ayrılık yaşayan son kız Haley'nin liderliğindeki arkadaş grubunun iletişim tarzlarının ilişkilerinde bir bozulmaya yol açmasını konu alıyor. Sonra komedi yardımcımız Paxton, Elisa ve Paige deli gibi aşık bir çift ve birbirlerinden hoşlandıklarını kabul etmeyen arkadaşlarımız Madeline ve Lucas var. Arkadaşlar, Mikefilanahan Netflix ortak mekanından çıkmış bir Airbnb'de kalıyorlar ve üzerinde burç çarkının bulunduğu ahşap bir kutuya rastlıyorlar. İçinde eski, elle boyanmış tarot kartları destesi var. Astroloji meraklısı Hali, tarot kartları söz konusu olduğunda yazılı olmayan bir kural olduğu için kendisine ait olmayan bir desteyle oynamaktan çekinirken, arkadaşları ona tüm okumalarını yapması konusunda baskı yapıyor. Hepsi Haley'nin tahminlerinden oldukça memnun görünüyorlar ve her birine üzerinde korkunç bir figürün olduğu bir kart veriliyor: aptal, sihirbaz, şeytan, ölüm ve benzeri, ama hepsi üniversiteye herhangi bir aşamadan geçmeden geri dönüyor. Sonra klasik korku kinayesi, grup birer birer öldürülüyor. Ama bir değişiklikle. Ölümleri tarot okumalarıyla bağlantılıdır ve onları takip eden figür kartlarında görünenle aynıdır. Hayatta kalan üyeler, dehşet dürbünlerine yenik düşmeden önce kartların lanetini nasıl durduracaklarını bulmalılar. Yaklaşık her ay neredeyse her zaman benzer bir formülü takip eden bir korku filmi yayınlayacağız. Büyük bir stüdyo tarafından desteklenen makul bir bütçe ve PG-13 derecelendirmesi. Ve bunlar neredeyse her zaman boş atlama korkularına, iğrenç CGI'ya ve kan veya vahşet içermeyen korkutmalara dayanarak korkutmada başarısız oluyor. Tarot, kurgusunda oldukça kalıplaşmış hissediyor kederinin ve travmasının üstesinden gelmek zorunda kalan son kızla tek bir özellik ve onları birer birer yok eden bir lanetle tanımlanan tek boyutlu karakterler. Ve evet, diyalog oldukça yapmacık, açıklamalı yaklaşımı açısından oldukça utanmaz ve karakterlerin bazen 21 yaşındaki gerçek çocuklar yerine Siri gibi ses çıkarmasını gerçekten umursamıyor. Ancak ilk cinayet sahnesi gerçekleştiğinde bu düşünceler kısa sürede yok olur. Çok sayıda gölge oyunu, kameraya doğru koşan karanlık bir figür ve acımasız, uzun süren bir ölümle beklenmedik derecede acımasız bir film. Çok fazla vahşet ya da kan yok ama yine de şiddet ve acımasızlık hissi veriyor. PG-13 dehşetinde böylesine içgüdüsel şiddet ve aslında tüyler ürpertici saldırıları görmek artık çok nadir hale geldi. Geçen yılki The Boogeyman birkaç sıçramayı geçmedi ve Blumhouse'un son zamanlardaki korkularının çoğu, karanlık SpongeBob SquarePants bölümü kadar korkutucu. Tarot, izleyicilerin beklentilerini kendilerini korkutmak için kullanırken, bir yandan da gerçek dehşet verici görüntüler sunmak arasında sağlam bir denge kurar. Canavar tasarımlarından bazıları oldukça basittir, ancak sizi kolayca kabuslarla baş başa bırakabilecek bir tane var. İki manyak podyumdaki tüm alanı kapladığından, palyaçolar korku içinde kullanılması şüpheli bir yaratık haline geldi. It filmlerinden Pennywise ve Terrifier'ın sanatı palyaço. Ancak Tarot, komik bir adamı gerçekten dehşet verici bir şekilde kullandığı için desteği hak ediyor. Şeytanıyla yüzleşme sırası Paxton'a geldiğinde, kartında, aptal, yazıyordu. Geceleri eve tek başına yürürken, Heath Ledger'inki kadar tüyler ürpertici olmayan ama ışıkları kapattığınızda kafanızda çalabilecek bir kahkaha duyar. Daha sonra sekans tam bir dehşete dönüşüyor ve palyaço gölgelerden çıkıp tam görüş alanına adım atarken kendimi parmaklarımın arasından ekranı izlerken buldum. Sinsinin etkisi,
Victoria dönemi kıyafetleri içindeki uzun, hayaletimsi figürlerin, kara gözlerin ekrana koştuğu film boyunca fazlasıyla hissediliyor ve birkaç düzgün atlama korkusu. Tarot, hiçbir şekilde James Wan ve Leigh Whannell'in modern başyapıtlarının standardında olmasa da, canavarlarını daha acımasız ve daha insancıl hale getirmeye yönelik bu stilistik gösteriş, Tarot'un, yaratıklarını öldürme zahmetine girmeyen film denizinde öne çıkmasını sağlıyor. CGI tasarımlarının ötesinde, Tarot'un en büyük dezavantajları karakterlerinde ve senaryosunda ortaya çıkıyor. Gençleri ve genç yetişkinleri konu alan slasher'lar ve çoğu korku filmi dinamik karakterleriyle bilinmese de en iyileri öyledir. Sidney Prescott'un hayatta kalması önemli, en iyi arkadaşınız Randy'nin bir korku filminden sağ çıkmanın bir dizi kuralını daha öğrenebilmesi için hayatta kalmasını istiyorsunuz. Ouija, korku severlerin zihninden hızla kaybolurken, Olivia Cook-Lein'in başrol performansı büyük dozda aciliyet kattı ve oldukça sönük olay örgüsünü biraz gergin hissettirdi. Burçlar kişinin kişiliğini tanımlamak için kullanıldığından, her biri karmaşık ve bir öncekinden farklı, tam olarak anlaşılmış karakterler oluşturmak için etkili bir araç olabilirdi. Başlangıçtaki okuma sahnesi biraz çaba gerektirse de Paige bir kontrol manyağı, Lucas hassas ve Grant sevdiklerinden kaçıyor. Bu karakterlere kök salmanızı sağlamak için artık özen gösterilmiyor. Başrol oyuncusu Hallie de dahil olmak üzere hepsi filmden çok az bir büyümeyle çıktı. Hallie ve Grant'in sert ilişkisi bize anlatılan ilk dramatik olaydır ve grubun kalbinde yer almaya devam etmektedir, ancak film onların neden ayrıldıklarına dair neredeyse hiç ayrıntı sunmuyor. O halde tekrar bir araya gelmelerini neden umursayalım ki? Öldürmeler karakterlerin yıldız folarıyla ve kendileriyle çok bağlantılı olduğundan, bu genç yetişkinleri iblis tuzağı dışında bir şeye dönüştürmek için biraz daha çaba sarf etmek, filmi çok daha iyi bir konuma getirebilirdi. Hala korkutmayı başarsa da, önemsediğimiz ve anladığımız karakterlere oldukça acımasız şiddet sahneleri uygulamak, Tarot'u korkutucudan düpedüz dehşete düşürebilirdi. 2024'teki burçlarla ilgili bir filmin Z kuşağı ve Y kuşağının yıldız işaretleri takıntısı hakkında tonlarca zekice alıntı ve şaka içereceğini düşünürdünüz ama öyle değil. Lanet olsun, 2022'nin Bodies'inde Tarot'ta mırıldanılan her şeyden daha komik bir yıldız işareti şakası vardı. Birkaç, sen tam bir aslansın, yorumu ya da çocukların bu astroloji saçmalıklarına inanmaması dışında Tarot'un astroloji ve insanların astrolojiyle olan ilişkisi hakkında söyleyecek pek bir şeyi yok. Tarot, gerçek hayatla ne kadar az bağlantısı olduğu ve birkaç keder ve kayıptan bahsetmesi dışında, çok fazla duygusal ağırlığa sahip olmadığı göz önüne alındığında, 15 yıl önce kolaylıkla yapılmış olabilirdi. Slater'ın Hallen'si yalnızca serginin gerçekleştirilebileceği bir araç olarak çalışıyor. Sürekli olarak farkındalıklar yaşıyor ve ardından karakterlerin bir sonraki aksiyon parçasına geçebilmesi için ders kitabındaki tarot bilgisini anlatıyor. Hayata geçen yardımcı karakterlerimiz olsaydı bu pek fark edilmezdi ama ne yazık ki, Mean Girls'ün göze çarpan avantikasına yeterince iş verilmiyor ve Batalon, Paxton'u Scary Movie'den bir karikatüre dönüştürüyor. İşini yapan bir performans ve bazıları da klasik, laneti daha önce deneyimlemiş ve onu nasıl durduracağını bilen uzman, karakteri Bayan Astrid'i canlandıran Olwen Foyer'den geliyor. Film, onun girişinden önce, arkadaşlarının acımasız ölümleriyle ilgili konuşmalardan Batalon'un Paxton'un öngörülebilir şifresini savunmasına kadar, tonuyla boğuşuyor. Sonunda Astrid'in izini sürdüklerinde Foyer'e, filme çok ihtiyaç duyulan gerilimi ve aciliyeti enjekte ederek, filmin kapsamını yüzyıllar öncesine dayanan karanlık bilgilerle genişletiyor. Filmde çok fazla açıklayıcı sahne var ama bu hem önemli hem de Foyer'in abartısız ve önsezili performansı nedeniyle mükemmel bir şekilde uygulanmış. İrlandalı aktör bundan sonra Isana Night Shyamalan'ın ilk yönetmenlik denemesi The Watchers'ta görülecek. Tarot oldukça unutulabilir bir korku filmi. Sıkıcı karakterler, basit bir olay örgüsü ve temalarıyla ilgili söylenecek çok az şey, onu oldukça unutulmaz bir deneyim haline getiriyor. Bununla birlikte, PG-13 derecelendirmesinin kısıtlamaları dahilinde nasıl korkutulacağını göstermesi açısından övgüye değer ve övgüye değerdir. Bazı sekansları son yılların bir PG-13 korku filminin en korkutucu sahneleri arasında yer alıyor. Bu tek başına bir tavsiyeyi garanti etmek için yeterlidir.